Bugünkü derin dalışımızın konusu Nikola Tesla. Modern elektrik çağının belki de en önemli ama bir o kadar da az anlaşılan isimlerinden biri. Elimizdeki kaynaklar onun hayatını, o inanılmaz icatlarını falan inceliyor. Misyonumuz ne peki? Yani dünyayı değiştiren bu dehanın neden bu kadar uzun süre gölgede kaldığını anlamaya çalışmak. Şöyle bir dehasının akımını takip etmek diyelim. Şöyle düşününce alternatif akım, radyonun temelleri, uzaktan kumanda, bugün hayatımızın parçası olan bir sürü şeyin arkasında aslında o var. Ama ismi nedense çağdaşı Edison kadar bilinmiyor. İşte bu çok ilginç bir paradoks değil mi? Bunu biraz açalım mı? Kesinlikle. Ve işin ilginç yanı şu, sizin de dediğiniz gibi Tesla'nın hayatı icatlarından ayrı düşünülemez. Yani başarıları, rekabetleri, hatta o trajik başarısızlıkları bile teknolojilerini şekillendirmiş. Kaynaklar da onu sadece bir mucit olarak değil, daha çok böyle bütünsel düşünen bir sistem mimarı olarak gösteriyor. Mesele tek bir ampul ya da motor değil yani. Bütün bir enerji ağını hayal etmiş adam. O zaman bu ağın temelini atan ilk büyük adımla başlayalım. Alternatif akım, ACE'in yani ve Edison'un savunduğu doğru akıma, DC'ye karşı verdiği o meşhur mücadele, akım savaşları. Kaynaklar bunun sadece teknik bir kapışma olmadığını söylüyor, değil mi? Başka neler vardı işin içinde? Evet evet kesinlikle sadece teknik değildi. Yani işin ticari ve hatta halkla ilişkiler boyutları çok keskindi. Edison'ın mesela AC'yi tehlikeli göstermek için halka açık göstermelerde hayvanları kullandığı gibi yani bayağı acımasız yöntemlere başvurduğunu görüyoruz kaynaklarda. Ama Tesla ve tabii finansörü George Westinghouse yılmamışlar. Özellikle 1893 Chicago Dünya Fuarı'nı tamamen AC ile aydınlatmaları ve hemen ardından Niagara Şelalesi hidroelektrik santrali projesini kazanmaları işte bunlar dönüm noktası oldu. Buradaki asıl deha şu bence. Tesla sadece bir motor icat etmiyor. Jeneratör, transformatör ve motorlardan oluşan entegre bir sistem tasarlıyor. Yani bugünkü elektrik şebekesinin temeli atılıyor resmen. Müthiş bir zafer ama bunun kişisel olarak ona epey pahalıya patladığını da okuyoruz, değil mi? Westinghouse'u iflastan kurtarmak için o patent haklarından vazgeçmesi. Yani akıl alır gibi değil. Aynen öyle. O fedakarlık Tesla'nın gelecekteki finansal bağımsızlığını büyük ölçüde engelledi. Ama bir yandan da AC'nin küresel standarda dönüşmesinin önünü açtı. Bu olay biraz onun o idealist ama ticari konularda belki de saf yönünü gösteriyor. Ve bu zaferden sonra da durmuyor tabii, daha da büyük bir hayale yöneliyor. Kablosuz enerji ve bilgi iletimi, işte o dünya kablosuz sistemi ve meşhur Wardenclyffe Kulesi projesi. Evet, evet. O dönemde radyo konusundaki patent savaşları ve Marconi ile olan rekabeti de var. Notlarımızda Tesla'nın temel radyo patentlerine sahip olduğu, hatta 1898'de Madison Square Garden'da teleotomasyon diye bir şeyle uzaktan kumandalı bir tekne gösterisi yaptığı yazıyor. Bu resmen ilk robotik gösteri gibi bir şey ama ticari başarıyı Marconi yakalıyor. Yıllar sonra yüksek mahkeme Tesla'nın önceliğini kabul etse de İş işten geçmiş oluyor biraz. İşte bu, tam da icat ile inovasyon arasındaki farkı gösteren klasik bir örnek. Yani ticari başarı arasındaki farkı. Tesla çığır açan teknolojiyi buluyor, Marconi ise onu pazarlanabilir, ölçeklenebilir bir ürüne dönüştürmeyi başarıyor bir şekilde. Wardenclyffe vizyonuysa radyonun da çok ötesindeydi aslında. Tüm dünyaya kablosuz, hatta belki bedava enerji dağıtma gibi bir hayali vardı. Ama yatırımcısı JP Morgan'ı başta sadece bir iletişim sistemi kurduğuna ikna etmişti. Asıl büyük hedefi ortaya çıkınca, bir de maliyetler artınca Morgan desteğini çekti. Yani ölçemediği, faturalandıramadığı bir şeye yatırım yapmak istemedi sanırım. Bu da işte o vizyoner hayalin acımasız ticari gerçeklerle çarpışmasıydı. Peki Wardenclyffe hayal kırıklığından sonra ne yaptı? Yani tamamen pes mi etti? Kaynaklar farklı alanlarda da çalıştığını gösteriyor sanki. Hiç de değil. Onun zihni durmuyordu ki. Kanatsız türbin mesela, hareketli parçası olmayan ve akışkanı tek yöne geçiren bir valf. VTOL yani dikey kalkış ve iniş yapabilen uçak konseptleri gibi fikirler üzerinde çalışmaya devam etmiş.
Hatta Teleforce adını verdiği uzaktan enerji yansıtarak mesela düşman uçaklarını düşürebileceğini iddia ettiği bir tür parçacık demeti silahı fikri bile vardı. Ki bu sonradan ölüm ışını olarak epey sansasyonelleştirildi. Ölüm ışını. Kulağa korkutucu geliyor ama anladığım kadarıyla onun amacı farklıydı, değil mi? Evet, aslında bunu bir savunma kalkanı olarak düşünmüştü. Savaşı anlamsız kılacağını, caydırıcı olacağını umuyordu. Ancak bu ileri düzeydeki fikirleri hayata geçirecek finansal desteği maalesef bulamadı. Zaten hayatının son yılları hep bu tür projeler için destek arayışıyla geçmiş. İşte yine o başlangıçtaki paradoksa dönüyoruz. Teknolojileri bugün hayatımızın temelinde, her yerdeler ama kendisi New York'ta bir otel odasında yalnız ve maddi sıkıntılar içinde ölüyor. Belki ticari zekasının zayıflığıydı, belki de zamanının çok ötesinde olmasıydı sebep. Peki tüm bunlardan ne anlamalıyız şimdi? Bu derin dalışın bize asıl söylediği ne? Mirası bence patent listelerinin çok ötesinde. Bugün kullandığımız kablosuz şarj teknolojilerinden Wi-Fi'ye, hatta elektrikli araçların bu kadar yaygınlaşmasına kadar pek çok gelişme aslında onun 100 yıl önceki vizyonlarının birer yansıması. Manyetik akı yoğunluğu birimine Tesla denmesi, adının popüler kültürde tekrar bu kadar öne çıkması, bunlar hep katkısının nihayet daha geniş kitlelerce anlaşıldığını gösteriyor bence. Fikirlerinin akımı, yani o deha akımı dediğimiz şey, zamanı aşarak hala bizi etkilemeye devam ediyor. Bu derin dalışın sonunda size şu soruyu bırakıyoruz o zaman. Bir teknolojinin kaderini belirleyen şey, saf bir icadın parlaklığı mı, yoksa o icadın ticari olarak uygulanabilir ve pazarlanabilir olması mı daha çok? Tesla'nın bu inişli çıkışlı hikayesi bu konuda bize oldukça düşündürücü bir malzeme sunuyor gerçekten. Üzerine düşünmeye değer.